Herkese selamlar, sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün pamuk gibi tel tel ayrılan yumuşacık, çok lezzetli haşhaşlı tahinli bükme tarifim var. Buyurun tarifimize hemen geçelim. Karıştırma kabına 2 su bardağı ılık süt alıyorum. Süt bardağıyla ölçtüğüm 1 su bardağı ılık su alıyorum. 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1 pakette yaş maya kullanacağım. Böyle ufalayarak ekliyorum. İsterseniz kuru instant mayadan 2 pakette ekleyebilirsiniz. Mayanın kolay erimesi için biraz çırpıyorum. İki yemek kaşığı daha un ekleyip çırpıcıyla biraz daha çırpacağım. Bu hamuru ön mayalama işlemiyle yapacağım. Böylece hamuru yoğurduktan sonra çok beklemeye gerek kalmayacak. Kabımın üzerini kapattım. Ilık ortamda 10-15 dakika beklemesi yeterli. Bakın maya köpük köpük oldu. Şimdi hamuru yoğurmaya başlayabiliriz. Bir tane yumurtanın beyazını ekledim. Sarısını üzeri için ayırdım. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Biraz da un ekliyorum. Hamuru önce çırpma teliyle çırpacağım. Hamur iyice koyulaşınca elimle yoğurmaya devam edeceğim. Yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Un eklemeye devam ediyorum. Hamur koyulaştıktan sonra da elimle yoğurmaya devam ettim. Çok fazla un ekleyerek hamuru sertleştirmeyin. Yaklaşık 5,5-6 su bardağı un gidiyor. Unun kalitesine göre miktar değişebilir. Kontrollü ekleyin. Hamuru toparladıktan sonra da 4-5 dakika yoğurdum. Bakın sakız kıvamında elime yapışan bir hamur elde ettim. Hamurun üzerini kapatıyorum. Ilık bir ortamda bekletirseniz 20-25 dakikada hamur kabaracaktır. Şimdi arasına süreceğim haşhaşlı harcı hazırlayacağım. 1 su bardağı haşhaşı kabıma alıyorum. Haşhaşıma ben biraz da tahin ekledim. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. 1 çay bardağı kadar ekledim. Siz isterseniz sadece haşhaşlı da yapabilirsiniz. Ben biraz daha haşhaş ekledim. 2-3 yemek kaşığı kadar. Bu haşhaşı komşum Afyon'dan getirmişti. Dondurucuda saklıyorum. Böyle ihtiyacım oldukça dondurucudan çıkartıyorum. İsterseniz marketlerde haşhaş ezmesi olarak bulabilirsiniz. Harcıma 1 çay bardağı da sıvı yağ ekledim. 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Hamuruna da şeker eklemiştik. Böyle dışı içi biraz tatlımsı oluyor. Ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin derim. Harcı iyice karıştırıyorum. Böyle sürülebilir kıvama gelsin. Sürülebilir kıvama gelene kadar da sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Hamuru da ılık ortamda 20 dakika beklettim. Bakın ön mayalama yaptığımız için çok güzel kabardı. Elimi sıvı yağına batırarak hamurun havasını aldırıyorum. İster sabah kahvaltısına, ister 5 çayına, isterseniz de şu an Ramazandayız, sahura hazırlayın. İnanın bir kere yaptınız mı sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hamuru kabından alıyorum. Bezelere ayıracağım. Hamur elinize yapışıyorsa hafif elinizi yağlayabilirsiniz. Hamuru önce 2'ye kestim. Daha sonra her parçayı 4'e keseceğim. 8 adet beze hazırlayacağım. Yaptığım bezeleri de bir tepsiye alacağım ama tepsiyi önce bir yağlayalım. Bezeler yapışmasın.
birbirine ekleyip çıkartarak eşit bezeler hazırladım. Bezeleri dinlendirmeden hemen açmaya başlayacağım. Yanıma küçük bir kase sıvı yağ aldım. Parmaklarımı sıvı yağına batırarak bezeyi açıyorum. Böyle tabak büyüklüğünde açacağım. Açtığım hamurun üzerine hazırladığım haşhaşlı harçtan sürüyorum. 2 yemek kaşığı kadar sürüyorum. Kenarlarına da çok fazla getirmeyin. Üst üste koyup açacağız. Açarken haşhaşlar kenarından çıkar. İkinci bezeyi de aynı şekilde elimi yağa batırarak açıyorum. Açtığım hamuru önceki açtığım haşhaşlı hamurun üzerine koydum. Üzerine koyarken hamur biraz çekiyor. Kenarlarından asılarak uzatabilirsiniz. Yine açtığım hamurun üzerine haşhaşlı harçtan sürüyorum. Üçüncü bezeyi de aynı şekilde açtım. Diğer hamurların üzerine koyalım. Yine üzerine haşhaşlı tayinli harçtan süreceğim. Bütün bezeleri aynı şekilde açıyorum. Aralarına da haşhaşlı tayinli harçtan sürüyorum. Sadece en son açacağım bezenin üzerine sürmeyeceğim. 7. açtığım hamurun üzerine kalan harcın hepsini döktüm. 8. bezeyi açıyorum. Üst üste açtığım bezeleri büyüteceğim. Masama alıyorum. Elimle üzerinden bastırarak aça aça büyütüyorum. Pamuk gibi çok güzel bir hamur oldu. Bu hamur elle çok güzel açılıyor ama isterseniz merdane ile de açabilirsiniz. Ben biraz böyle kalın bir oklava kullandım açmak için ama daha sonra elimle açmaya devam ettim. Çünkü elle daha kolay açılıyor. Biraz üzerinden bastırarak, biraz da hamurun kenarlarından çekiştirerek açalım. Çok fazla inceltmenize gerek yok. Hamur kalın olursa da böyle poğaça gibi yumuşak, güzel oluyor. Yeterli büyüklükte açtım. Şimdi hamuru keseceğim. Kesmek için ben hamur aparatı kullandım ama siz bıçakla da kesebilirsiniz. Şerit şeklinde 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum kısmına kalp ya da nokta dahi koyarsanız videomu sizin de izlediğinizi anlarım. Beni çok mutlu edersiniz. Hamurlarımı kestim. Uç kısmındaki parçayı alıp böyle elimde vuruyorum. Hamurun uçlarından tutarak bir elinizle sağa bir elinizle de sola çevirerek vurabilirsiniz. Vurduğum parçayı tepsiye aldım. İkinci kısa parçayı da vurarak tepsiye alıyorum. Üçüncü parçayı ortadan kesiyorum. Artık bunlar uzun olduğu için tepsiye sığmaz. Yine vurarak tepsiye alacağım. Yapımı da oldukça kolay. Herkesin yapabileceği bir tarif. Vurduğunuz hamur tepsiye kısa gelirse hamuru uzatarak sündürebilirsiniz. Esnek bir hamur. Haşhaşlı tayinli bükmeler oldukça da bereketli oldu. Ben yarısını pişirdikten sonra derin dondurucuya kaldırdım. Daha sonra canımız istediğinde çıkartacağım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Aynı yeni yapılmış gibi oluyor.
Bükmelerin hepsini hazırladım. Buradaki önemli püf noktalarından biri de tepside mayalandırmak. 20-25 dakika tepside tepsi mayası yapalım. Bakın tepside biraz daha kabardı. Şimdi ayırdığım bir tane yumurta sarısının üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. İyice karıştırdıktan sonra bükmelerin üzerine sürüyorum. Fırına da 200 dereceye ayarladım. İyice ısındıktan sonra tepsimi koyuyorum. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Haşhaşlı tahinli bükmelerim pişti. Çok güzel kızardılar gördüğünüz gibi. Piştikten sonra dilimledim. Siz isterseniz pişirmeden önce de dilimleyip daha sonra pişirebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay, çok lezzetli. Çayın yanında harika giden bu tarifi mutlaka deneyin derim. Yumuşacık pamuk gibi olmuş. Halen sıcaklar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın tel tel ayrılıyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi Instagram sayfamda da paylaşıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar bölümüne adresi ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.